Herkese merhabalar. Bugün çok farklı bir konuyu size anlatmak istiyorum. Pet şişelerden hazne yapılması. Bazen ihtiyacımız olabilir. Çünkü sprey ilaçlar özellikle çocuklarda hazne yardımıyla kullanmak gerekiyor. Bazen çok yaşlıları da hazne yardımıyla kullanmak gerekiyor. Çünkü bunu yapması çok kolay olmuyor. Bu spreyin akciğere ulaşması lazım ki faydası olsun. Onun için de hazne yardımı gerekiyor. Genelde normalde eczanelerden, medikalcilerden hazne alınıp kullanmak gerekiyor. Ama akşam oldu, bazen açık eczane yok. O zaman da ne yapmak gerekiyor? Evdeki şartlarla bunu kullanmak gerekiyor. İşte bu zaman ne yapacağız? Evimizde 2 tane pet şişeden hazne yapmayla bu geçici işimizi halletmemiz lazım. Tabii uzun vadeli kullanamayız ama en azından bizim acil ihtiyacımızı karşılar. 2 tane bu şekilde pet şişe alacağız küçük boyda ve bunları ne yapacağız? Özellikle maket bıçağı veya maket bıçağının dışında belki normal bıçağı da kullanabilirsiniz. Bunu altını güzelce kesiyoruz. Bunları ne yapıyoruz? İçinde görüyorsunuz şöyle birazcık yaparak görüyorsunuz bu şekilde birbiri içine geçiriyoruz. Görüyorsunuz ne oldu? Size bir tane hazne oldu. Kapağını açıyorsunuz. Bu kapağını açtığınız kısımdan çocuğun veya yetişkinin nefes alıp vermesini sağlayacak. Diğeri ise ilacı, spreyi koyacağınız yer. Kapağını çıkarıyorsunuz, bunu da çalkalıyorsunuz. Çalkaladıktan sonra, kapağını açtıktan sonra arkasına yerleştiriyorsunuz. Altı üste gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Görüyorsunuz gayet de güzel oturdu. Daha sonra da nefes alıp verme anında tam nefesinizi alırken sıkıp 5 defa ağzınızdan alıp burnunuzdan verebilirsiniz. Bakın yapıyorum. Bu şekilde 5 defa ağzınızdan alıp burnunuzdan vereceksiniz. Demek ki bir sprey sıkıp 5 kez ağzımızdan alıp burnumuzdan verecek şekilde yapıyoruz. Bu şekilde kullanırsanız yine geçici bir hazneniz olmuş olur. Bunları genelde devamlı olarak kullanmayı çok tercih etmiyoruz. Sebebine gelince. Bunların tabii yüzeyleri bu partiküllerin yapışmasını engelleyecek özellikle değil. Yapışacaktır tabii ki. Onun için bunu uygularken önce bir iki tane sprey yapıp yapışması gerekenler yapışsın. Daha sonra yaparken yine spreyi yapmak lazım. Çünkü bu sprey 5-10 saniye en fazla asılı kalıyor içinde. Bu 5-10 saniye içinde akciğerimize bunu çekmemiz gerekiyor. Bunu bu şekilde uygularsanız faydalı olur ama dediğim gibi bu hazneyi uzun vadeli değil, kısa vadeli, eczane kapalıysa veya hafta sonuna denk gelmişsiniz, uzaktasınız, bu şekilde uygulayabilirsiniz. Ama hazne ile devam etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Çünkü yüzeyleri antistatiktir. Yani partiküllerin yapışmasını engelleyecek şekildedir. Bunu bu şekilde gerçek haznelerle kullanmanızı tercih ederim. Pratik bir çözüm olarak da bunu acil ihtiyacınız için kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.